Hani sanki sahip çıkılmıyormuşum, sevilmiyormuşum, istenmiyormuşum falan filan. Hep öyle duygular da yani çocukluğum biraz o şekilde geçti diyebilirim. 30'lu yaşlarımın başındayım. Bunu oldurmak için o kadar zaman ve çaba, enerji harcamışım. Kariyer manyağıyım, kariyerim yok. Parayla kendimi eşdeğer tutuyorum, param yok. Şimdi ama ben evlenip kendime bir düzen kurunca tam olarak annemin yaptığı şeyleri yapmaya başladım. O zamana kadar hiç böyle bir tavır yok. Ama evlendikten sonra birden küsmek diye yeni bir huy edinmişim. Bunu bu dünyada ne kadar algılayabiliriz bilmiyorum. Yani maddesel şeyleri fıtratın dahilinde istiyorum. Elif'in özüne ne hizmet edecekse onları istiyorum. Onu çok seviyorum. Ve geçecek diyorum yani. Öyle güzel günlerde, kötü düşündüğü günlerde ve bütün anlarda gelip geçecek. O yüzden keyfini çıkar. Evet. Hayatın neşesi, Demir'in sesi, bir uyanış hikayesi, yine bir cuma, yine muhteşem bir konuk, yine sizlerle beraberim arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Elif Berke'nin Fark Edişini bedenden çıkartıyorum ve stüdyoma şu anda ışınlıyorum. Ve işte Elif Berke, hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsın? Vallahi gayet iyiyim. Bu stüdyonun böyle bir değişik özelliği var. Ben böyle çıkartıyorum, dünya zaman durduruyorum, dualiteyi getiriyorum filan. İnsanlar da böyle ne oluyor filan. Ya bir değişiklik oldu. İşte ne güzel dingin filan diyorlar. Acaba diyorum bu bir plasebo etkisi mi yoksa gerçekten çıkartmış olabilir miyiz? Sonuçta her şey zihinde değil mi? Evet, zaten öncesinde de hazırlıklı geldim. Fark edişim içimdeydi, öyle geldi. Ay süpersin. Evet, şimdi dünya zaman durduğu için istediğimiz gibi dedikodu da yapabiliriz. Bedenle ilgili, Elif'le ilgili de istediğimizi söyleyebiliriz fark ediş seninle. Kaç senedir bedene odaklısın? 34 senedir Elif bedeninde yaşamaktayım. Çok güzel. Elif bedenine bir tekamül planı doğrultusunda geldin ve de girdin. Önceleri hiçbir şey bilmiyordun. Bebektin, çocuktun, anne baba şu bu filan. Ondan sonra bir sürü şeyler oldu. Bunu konuşacağız. Nasıl bir çevre seçtin? Yani biraz beni zorlayacak bir anne baba deneyimi seçmişim kendime. Daha çok çocukken anneyle sınavlarım oldu. E, işte babam babası işi dolayısıyla gidip gelen bir yapıdaydı. Yani sürekli evde varlık göstermiyordu. Bir abisi var Elif'in. Ve evde de böyle bir kutuplaşma seziyordu o zamanki haliyle, onu öyle yaşamıştı. Annesi ve abisi bir takım, işte baba ve kız bir takım gibi. Dolayısıyla benim takım arkadaşım da sürekli gidip geldiği için Elif orada yalnız kalıyordu. O yalnızlıkla da ilgili işte bazı deneyimleri oldu. Peki yani hani normalde erkek çocuklar anneye daha yakın olurlar. Kız çocuklar da babacıdırlar. Sizin evde bu yani bir takım olacak şekilde bariz fark ediliyordu öyle mi? Yani evet, bence dışarıdan da öyle. Dışarıdan da hani büyüdükçe de ben çocukken bana öyle geliyordu ama bunu kabullenemiyordu da bir taraftan. Hani böyle olmaması gerekiyor. İşte ben yanlış mı hissediyorum? Dışarı söylüyordum ya, bak böyle oluyor işte, annesi tarafından ayrımcılığa uğradığını düşünüyordu ya da işte sevilmediğini düşünüyordu ya da dışarıdan öyle gibi görünen şeyler yaşıyordu. Dolayısıyla işte bana niye böyle davranılıyor sorguluyordu. Ama şimdi babası evdeyken bunu bu şekilde yaşamadığı için, Evet. babası yokken yaşıyordu. Dolayısıyla işte o baba var, baba yok. İşte babası varken de belki Elif, şu an çok hatırlamıyorum ama daha sonra, yani bu farkındalıkla baktıktan sonra diyorum belki babam varken de ben de biraz onlara daha bir taraftan yaklaşmış olabilirim. Hani onun yokluğunda yaşadıklarımı daha abartmış ya da Evet. çarpıtmış olabilirim. İçselleştirmiş belki. Evet. Dolayısıyla o varken daha farklı bir şey oluyordu. Onlar da bana o varken öyle yaptığım için daha o yokken farklı davranıyordu belki. Böyle bir süreç geçirmiş oldum. Peki abinle kaç yaş var aranda?
4 yaş var aramızda. Abin de annenle böyle sarılıp senin karşına geçip oh falan yapmıyordu herhalde, değil mi? Yok, tabii ki öyle bir şey yoktu. Ama bir şekilde ben onu daha çok kayırıyormuş gibi hissediyordum. Ya da daha çok seviyormuş gibi hissediyordum. Ya da işte bana daha çok kızıyordu gibi. Çünkü abimde de işte kıskançlık varmış aslında. Beni ama ben o çocuğum ve fark etmiyorum. Hani beni niye kıskandığını anlamıyorum. Çünkü ben onu Küçük görmüyorum. kardeş, bütün ilgi onda filan diyedir belki. Belki babamla da olan meseleyi o da başka bir deneyim yaşıyor çünkü. O da benim babamla olan ilişkimi görüyor sonuç olarak ama ben onun hiç farkında değilim. Ben onun annesiyle olan ilişkisini görüyorum. Ben onun derdindeyim, o başka bir şey derdinde. Dolayısıyla birbirimizle uğraşıyoruz karşılıklı olarak. O fiziksel olarak erkek olduğu ve benden büyük olduğu için de işte ittir kaktır şey yap falan. Ben de ağlıyorum ediyorum. Hani sanki sahip çıkılmıyormuşum, sevilmiyormuşum, istenmiyormuşum falan filan. Hep öyle duygular da yani çocukluğum biraz o şekilde geçti diyebilirim. Böyle sarıp sarmalayasım geldi seni. Küçük kız çocuğu, mağdur filan böyle boynu bükük. Ya Peki evet, işte oradan da mağdur kimliği yaratmışız, oynamışız bir zamanda yani onlarla. bu durum böyle bir travma yaratacak kadar bütün hayatını etkiledi mi? Ya sadece bu durum değil ama annemle ilgili işte daha farklı Hmm. meseleler olarak evet, hayatım çok büyük bir sınavını hep buradan verdim. Sonra neler oldu? Yani işte çocuk oldun, genç oldun. Hep böyle bir yani senin ne zorladı ve de bunun amacı neymiş bu yaşında? Artık biraz daha fark ettim bunları. Hı hı. E, Ya ne zorladı? bütün bu süreç bende daha böyle işte yetersiz, işte sevilmeyen, işte annesi tarafından bile sevilmeyen bir çocuk olduğu haline girmişim. İşte mağdur, kurban, işte yeterince işte yeteneksiz, işte beceremeyen. Annen anneni bu şekilde seçmişsin ve rol verdiğin anne sana bunları mı söylüyordu? Yani pek beğenmeyen, yeteneğin olmadığını ifade mi ediyordu? Bu şekilde Ya miydi? eleştiren bir annem vardı ama Eleştiren. onun dışında da işte okulda da işte diyorum saçlarım çok kısa oldu, böyle erkek gibi olduğu bir dönemim vardı, diş telim vardı, gözlüğüm vardı, iç basma problemim vardı. Hepsi aynı anda olmasa da farklı dönemlerde farklı şeyler yaşıyordum. Mesela okul hayatında da buna benzer deneyimlerle hani zorbalık diyeceğimiz şeylerle sınanmıştım. İşte öğretmenlerimle ilgili farklı şeylerle de sınanıyordum. Hani evde de bazı şeyler oluyordu hani. Alan sadece oradan işlemiyordu. Bütün bu süreç bende öyle bir etki yarattı diyeyim yani. Bu sırada baba figürünün de dışarıda olması seni tam olarak koruyamaması ve Hı senin de hı. sığınacak birini bulamamanı oluşturdu herhalde. Evet. Senaryo buna göre yazılmış. Evet, yani abi vardı ama abi de hem yaş farkı küçüktü hem de o da seni kıskanıyordu. Yani baba yok, hani küçük Elif için söylüyorum, farkındalıksız ve anlamaya çalışan. Baba yok, seni koruyamıyor. Abi belki koruyabilirdi ama o da seni kıskanıyordu, ayağına çelme takıyordu. Anne zaten tam olarak yapamadın, edemedin, şey değilsin filan. Okulda akran zorbalığı, dikkat çekmek için, ilgi görmek için saçlar kısa, diş teli filan falan. Ama o da negatif bir şekilde, yani çok böyle ah ne güzel diş telim var filan gel sarılayım diye bir şey olmadığı için. Değil mi? Bu ne kadar zaman böyle sürdü? Yani ortaokul galiba. Yani tam olarak neyi soruyorsun ama zorbalıklar, bu itişme şey kısmı okuldaki hayatım. Hani ilkokul, biraz ortaokulun sonuna doğru bitmişti okul zorbalığı falan kısmı. Ama şeyle devam etti. Annemle bu itiş kakışma ya da bu daha soğuk savaş. Çünkü ben o zaman mücadele veriyordum. İşte bana öyle yapıyorsunuz. Senin mesela oğlun derdim. Oğlun, abim demezdim. Senin oğlun derdim. Ya da işte babam eşin derdim. Senin hanımın ya da annemden mesela arkadaşlarım Aynur Hanım diye bahsederdim. Annem demezdim mesela. Peki. Hani böyle de ifadeler kullanıyorum çünkü kabul edemiyordum. İşte o zamanki Elif şey demişti hani dışarıda gördüğün bazı formlar var ya işte annelik, işte Evet. kardeşlik. İşte Elif'in fark edişi de böyle başladı aslında. Çünkü şey diyordu işte ben çocuğum. Mesela o zaman belki ilkokul, ortaokula gidiyorum. Tam hatırlamıyorum yaşları ama e, sonuç olarak işte anne diye anlatılan bir şey var. İşte çok seviyor şöyle böyle falan ama benimkinde ben onları tam olarak hissetmiyorum ve yaşamıyorum. Hani annem de çok aslında dışarıda görülen belki başkalarının deneyimlerine göre de
o kadar şey bir kadın ya da öyle bir annelik formu da yoktu. Elif'in hissettiğini anlatıyorum şu anda ben. Evet, evet. Ve diyorum hani ben daha çocuğum ve günahsızım inanç sistemine göre ve kader diye bir şey var ve bunu da ben seçmedim. Bu bana verildi. Yani ve ben günahsız halimle bunu bu şekilde yaşıyorsam ya Allah denen bir şey yok ya da bir şeyler anlatıldığı gibi değil. Bunu Çünkü bunun düşündüğün böyle zaman kaç yaşındaydın? yani ortaokulun başları falan olabilir. Sorgulamaya o zaman başladın. Çünkü bir taraftan mağdur olduğunu hissediyorsun. Bir taraftan buna bir tepki olarak bir isyan var. Yani bunun sebebi ne? Benim suçum neydi? Neydi günahım gibi. Şimdi burada araya girmek istiyorum. Şöyle her çıkan konukta seyredenler, takipçiler kendilerinden bir şeyler buluyorlar ve şu anda senin anlattığın gerçekten çok özel ve inanıyorum ki bunu seyredenler özellikle bu coğrafyadaki işte bu nesil işte 90, 2000 gibi e, kendilerinden çok şey bulacaklar diye. O yüzden çok önemli, çok hoşuma gitti. Şu anda bu farkındalıkla annenle, abinle aranı sormayacağım. Onu programın sonuna bırakalım. Heyecan kaçmasın. Ve evet devam edelim. Bu şekilde devam ederken ortaokul, lise yılları sorgulama başladı. Peki bir tarafta Allah var ya ve hatta demişsin ki belki de Allah yok. O süreçte neler oldu? Bir güç hissediyor muydun? Bu otoriter miydi? Zalim miydi? Zorba mıydı? Seni kayırmıyor muydu? Ne oldu? Allah'la aran nasıl? Yani şöyle adaletsiz buluyordum tabii ki. Yaşadığım her şeyi de kabullenemediğim için dolayısıyla bir öfkem varmış içten içe. Şu an baktığımda görebiliyorum. Hı hı. Öfkeliymişim bana bunu yaşattığı için. Ama daha sonra üniversite falana geldiğimde daha şey oldu. Hani bu anlatılan gibi değil, başka bir şey olmalı. Daha modern İslam mı diyebiliriz bilmiyorum. Daha farklı bir yerden, daha yeni yorumlar falan filan. Çünkü benim çok dindar bir ailem de yoktu. Hı hı. E, Dinle ilişkimi kendim kurdum diyebilirim. Hani bu böyle değildir, nasıldır o zaman? Farklı işte tercümeler, nasıl anlatıyorlar, videolar daha çok. Öğrendim de okumayı falan filan. Hani daha öyle bir yerden ilişki kurmaya, aslında bu öyle değil ya, şu şöyle değil gibi ilişki kurmaya da başladığım bir dönem oldu sonra. Sorgularken tabii ki burada hani Müslümanlık, İslam bu coğrafyada hani din dersi, hani birkaç sure ezberleyelim. Bununla başlıyor. Fakat sorgularken başka dinler, başka akımlar, bunlar da merakını cezbetti mi? Ya da ya bizde böyle bir mağduriyet var ama hani belki de başka dünyanın farklı yerlerinde değişiktir bu sistemler diye merak. Evet, farklı dinleri de aslında araştırdım, baktım ama sonuçta hepsi o zaman da diyordum ya aynı şeyi anlatıyor zaten. Anlaşılmadığı için tekrar tekrar gelmiş olmalı falan gibi bir sonuca çıkıyordum. Kendimce yorumluyordum. Bu öyle değildir aslında, bu şöyledir falan Yani gibi. orada da bir adalet sistem ve zalim bir Allah var. Ya onların durumu hatta benden daha beter filan falan gibi. O zaman ateizme doğru bu şekilde giden bir Elif. Peki genelde hani böyle babanın yokluğunu mu hissettin? Seni tabii yanında olamadı, koruyamadı filan. Bir de tabii bu şekilde hisseden genç kızlar büyüdüğü zaman üniversitede şu bu hani böyle flört döneminde e, beni korusun, beni sarsın, sarmalasın, sevgisini göstersin isterler. Sende böyle bir dönem oldu mu? Yani olmadı aslında. O zaman çok babamınla ilgili meselelerin çok farkında değildim yani. Hı. Çünkü çok şeydim, kırılgandım. Dışarıdan çok fazla tetikleniyordum. Tabii çok bu kırılganlık bende büyük bir ego yaratmış tabii. Bunun da etkisi var üzerimde. Ve öfkeliydim. Çok sinirleniyordum. Sürekli beni bir şeyler tetikleniyordu ve sinirleniyordum. Ve sinirlenmek istemiyordum yani. Çünkü çok kırılgan da bir kalbim var bir taraftan. İçimde ne yaşadığımı da biliyorum. Ama dışında da öfkelenen, bazen sevgisini belki gösteremeyen bir Elif var. E, Ve o zamanlar çok aslında büyük bir korkum vardı. İşte annem gibi bir anne olmak.
Ha, bu bir korkuydu. Yani hani beğenmeyen zalim diktatör gibi bir şey mi? Ya işte ben benim yaşadıklarımı ya birine yaşatırsam, Ha, başkasını ben üzersen, başkasını ezersen. bir çocuk olarak, yani bir çocuk üzerinden, hem insan üzerinden değil bir çocuğa bunları yaşatırsam ve sonuç olarak nasıl oldu bilmiyorum ama o zaman da şöyle diyordum, yani ben ya annemle meselemi hallederim ya annem gibi bir anne olurum. Bir şekilde benim bunu halletmem lazım. Hani Evet. üniversiteye geldiğimde artık bunun şeyini fark etmiştim. Ama ben hani meselenin bu kadar değil. Mesela sürekli tetiklenmemin de anne babamdan kaynaklandığını ya da işte öfkemden, sisteme, adaletsizliğe olan öfkemden kaynaklandığını falan bilmiyorum tabii. Ben Hı. sadece annem beni sinirlendiriyor zannediyorum. Onunla ilgili meselelerim var zannediyorum. İşte onu affetmeye çalışıyorum, kabul etmeye çalışıyorum. Onunla ilgili işte aile dizilimleri falan, o zaman ona katılmıştım. Böyle bir şeyler okumaya Kaç çalışıyorum. yaşında katıldın bunlara? Yani annenle 23-24 falan. 23-24 yaşında aile dizilimine katıldın ve Evet. annenle olan sorunu halletmenin affetmekten geçtiğini anlamıştın. Doğru mu? Zaten anlamıştım. Onun için adım atmak için aile dizilimine katıldım. Ki orada da bence şöyle bir alan açıldı. Yani yine annemle ilgili bir problem çıkmıştı ve ben o zaman işte bir dizilim fiziksel olarak yapıyorlar ya dizilimi. Hani Evet, bilmeyenler evet, vardı evet. belki. Aile bir şekil alıyor falan. Mesela babam bir tarafına beni almıştı, bir tarafına abimi almıştı orada ve annem tek başınaydı. Ha. Ben onu görünce mesela çok etkilenmiştim. Hem o anneme bakış açımı da farklılaştıran bir süreç oldu o. Sonra tabii aile diziliminde genelde hani teşekkür eder, özür dilersin Hı mesela. hı. Yani çünkü onun istediği gibi bir evlat olamadın, onu veremedin. İşte şifalandırmak adına. İşte teşekkür edersin, affedersin, sevdiğini söylersin. Bütün bunları yaptığın zaman neler hissettin? Bir rahatlama oldu mu? Yani şöyle olmadı. Aile Çünkü dizilimi bir işe yaramadı yani. şöyle oldu. Ee, Ben çok fazla tetiklendim o süreçte Hmm. ve hiç hatırlamadığım, yani aklımda aslında bilinçaltımda yer alan, aklımdan silindiğini düşündüğüm çok fazla anım çıkmaya başladı. Travma Tabii o yaratmış varmış. tetiklendiği için ve ben anıları hatırlamaya başladım ve onlarla yüzleşme sürecim başladı. Ve dolayısıyla affettim çok iyi geldi değil de o bayağı uzun bir sürece yayıldı. Benim o anıları tekrar hatırlamam, oralarla nötr olmam, daha sonra oralara farkındalıklar getirmem falan. Hani uzun bir sürece yayılan bir şey oldu aslında. Tekrar tekrar bir kere olmadı yani benim annemi affetmem ya da kabul etmem. Bu bir sürü orada onu deneyimledim. Sonra farklı anılar ve deneyimlerle tekrar tekrar affettik, barıştık, kabul ettik yani. Evet, yani bu aile dizilimi belki de bu uzun sürecin başlangıcı Hı tetiklemesini hı. mi yaptı senin için? Sonra o yol açıldı. Peki hani bu dönemde terapi almayı, psikoloğa gitmeyi falan hiç düşündün mü? Ya İhtiyaç duymadın düşünmedim. mı yoksa? Yani yok, kendi kendimle halletmem gibi, yani kendi üzerimde çalışmaya karar verdim sanıyorsun. Orada da yaptıkları bu dedim yani. Evet. Kendini kendine açmak ve ben bunu kendimle yapabilirim Hı hı. diye düşünmüştüm o Peki bu zaman. süreçte tabii okullar okundu. İşte üniversite hallettin. Ve normal ayakların üzerinde hayata dik durmak, basmakla ilgili. Ama hep travmaların çıkış noktası anne ile olan ilişki miydi? Peki bu anne ile olan ilişkide babanın pasif rol alması da daha tuzu biberi olmuş olabilir mi? Yani aslında şimdi onların ilişkisine baktığımda annemin alamayan bir yapıda olduğu için o Evet. alamayışları ve oradaki bütün işte babamın gitmesi ve oradaki yalnız kalma süreçlerinin onun anneme ağır gelmesi Hı hı. ve onunla ilgili sürekli tetiklendiği için o yaşadığı korkular aslında sadece benimle ilgili meseleler de değilmiş bir taraftan. Hı. Hani tek başına bir çocuk yetiştiren bir kadın gibi düşünebiliriz. Annem de babam gidiyor geliyor elbette ama hani evde olmadığı için ve babam uzun süreçler gidiyordu, işte 1,5 ay, 2 ay falan gibi geliyor, 10 gün kalıyor, geri gidiyor gibi süreçler. Dolayısıyla aslında bütün bunların ona zor gelmesi gibi farklı tetiklenmeler yaşıyormuş tabii ki anne. Ama Hı. ben bunları bilmiyorum. Bana Bilmiyordum. sadece benim annem bana bunu yapıyormuş Bunu gibi geliyor. yapıyor. Evet. Direkt kişisel algıladığın için. Evet.
Peki Elif, şimdi Elif'in fark edişi. Şimdi normalde bu gibi sorunlar, yani anne sorunları, aile sorunları, etraf, akran zorbalığı filan, aslında biliyorsun ki bizi farkındalığımızı yükseltmek ve öze kavuşmak, sistemi algılamak, sistemle uyum içerisinde, işte Allah aşkı ya da evrenin bir parçası, hani ben bu beden olmadığının farkındalığına götüren bir dizi tiyatro, dualite sahnesi. Sonuçta sen de böyle bir dekor hazırlamışsın. Rolleri bu şekilde dağıtmışsın ve de seni zorlayacak durumlar oluşturmuşsun yansımalar sayesinde. Sonucunda sistemin bir parçası olmak veya bedenden çıkmakla ilgili bir işe yaradı mı bunlar ve o süreç nasıl gelişti? Elbette içime yaradı. Yani şimdi bakınca aslında her şeyin sebebini, yani artık kendi sınavından da çıkıyorsun. Onların da aslında neden sana öyle davrandığını, kendi hayat deneyimlerinden getirdikleri sınavlar yüzünden sana öyle davrandıklarını da görüyorsun. Evet. Kendi hayat deneyiminde neye ihtiyacın vardı ki onları aldığını da görüyorsun. Evet, yani bu yaşadıkların en sonunda seni dip noktaya batırıp da ya ben aslında bu beden değilim ya da hani sonunda anladım gibi bir aydınlanma oldu mu, fark ediş oldu mu, ya da bu yavaş yavaş basamak basamak giden bir süreç mi oldu senin için? Şöyle işte Elif'in değersizlikle o sevilmemenin getirdiği büyük bir şey vardı. Dolayısıyla onu da hep dışarıda arıyordu. Hmm. İşte kariyer takıntılı bir tipti. Ve iş hayatında işler hiç istediği gibi gitmedi. Halbuki çok çalışkan falan da bir tip, yani çalışıyor, ediyor ama hiç parasını ne kazanabiliyor, istediği gibi statülere gelemiyor. İşte okumakla ilgili geçmişte yaptığı işte seçimlerden dolayı işte yeniden okumak isteği vardı, işte doktora yapmak, işte akademisyen olmakla ilgili istekleri var ve bütün bunları gerçekleştirmek için var gücüyle çok fazla çabalıyor Elif. Çabalıyor, 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 çabalıyor. İşte yüksek lisans, oradaki süreçler, işte çok iyi bir tez yazayım falan diye. Ay, yıpranıyorum bir taraftan, çok yoruluyor. Mükemmelliyetçilik mi vardı? Evet, Neden? kontrolcü, Çünkü annesi mükemmel. onu beğenmemişti. En iyisini yapmaya çalışıyordu. Evet, aynen öyle. Ee, Sonrasında işte doktoraya başlamak için çok büyük bir niyeti var. Ee, Onu her şeyin içine koymuş. Bu olursa bir parayı işte akademisyen olarak kazanacak ve akademisyen olmak bugün işte daha nadir, seyrek insanların olabildiği bir şey. Hem parayı çok daha farklı bir yoldan kazanacak, hem statü alacak, hem o değersizlik inancını, işte oradaki her şeyi kaybedecek. Çünkü bilgi istiyor, işte oradaki açlığı bilgiyle doyurmak istiyordu. Etiketlerle, o değerle, o saygınlıkla, o statüyle. Dolayısıyla bunun için her şeyi yapıyor ve olmuyor. Hmm. Çok fazla çabalıyor, çok fazla çabalıyor, çok fazla çabalıyor ve bir şekilde sınavı geçemiyorum, 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 geçemiyorum ve asla anlamıyorum çünkü çok çalışıyorum. Yani bunu kabul edemiyorum. Bu kadar çok çalışıyorum ve yıllar geçmiş ve ben başladığım noktadan bir gram ileriye gidememişim. Bu nasıl olabilir ki diyorum. Yani bu mümkün değil, olamaz. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Ama oluyor. Diyorum ki olur, ben yaparım, ben yaparım, ben yaparım. Sürekli böyle devam ediyorum ve şöyle diyordum o zaman. İşte sonsuz olasılıklara açılmak diye bir söz var ya. Ben şey diyordum. İnsanlar sonsuz olasılık istiyor. Ben senden bir tane bir şey istiyorum ve bana onu vermiyorsun. İşte yine aynı adaletsiz olduğuna Allah inanıyorum. vermiyor. Evet, Allah vermiyor. Oldurtmuyor bir türlü. Evet, bana verilmiyor diyorum. Bir tane ya, bir tane. Hani sonsuz değil ya diyorum. Bir tanecik şeyi bana nasıl vermezsin yani? Bunun kavgasını veriyorum. Diyorum ki ben çok istiyorum ve ben çok istiyorsam oldururum ve asla olmuyor. Evet, bir Evet, gün kudretli e, dedi. Evet, devam. sonra bir gün işte 30'lu yaşlarımın başındayım. Bunu oldurmak için o kadar zaman ve çaba, enerji harcamışım. Kariyer manyağıyım, kariyerim yok. Parayla kendimi eşdeğer tutuyorum, param yok. Yani ne istediysem hiçbir şey olmamış. Yani bayağı hayat, dünya başıma yıkılmış. Öleyim o zaman diyorum, hani öleyim. Çünkü başka bir şey yok. Bu dünyada artık benim için hiçbir şey kalmadı. Ve işte bir gün yine bir sınav sonucum açıklanmıştı.
gördüm ve yine aynı tablo. Ve orada dedim ki tamam. Yani tamam, ben kabul ediyorum. Yapan ben değilim. Dur, Orada dedim ki tamam. orası tam duyulmadı internetten dolayı. Sınav sonucun açıklanmıştı. Ne Evet. oldu? Yine aynı tablo. Yani Yani gene ilk 3 yıl önce geçemedin de başladığım kötü yani. noktayla aynı. Evet. Sonra ne oldu? Sonra dedim ki tamam. Yapan ben değilim. Benden çok daha büyük bir sistem var. Ben bunu gördüm. Yaş Kabul de kaçtı? edeceğim. Ama dedim çok zorlanıyorum. Yaş kaçtı? O zaman 30 belki larımın başı. 30'ların başı. Burada hemen şuraya da 32, 33 de olabilirim. 32 olabilirim, 33. evet. Şunu yine araya girip söylemem gerekiyor. Bunu izleyen canlar için. Arkadaşlar, bu farkındalık, uyanış, bir şeyleri anlamak, bunun yaşı yok. Yani ben 50 yaşına geldim, hala böyle bir şey fark edemedim. Ya da 70 yaşına geldim, hayatım bitti. Daha önceki yaşlarda fark ediliyormuş. Bak, onunki öyleymiş, benimki şöyle oldu. Böyle şeyler düşünmeyin. Her senaryo kişiye özel, her senaryo ruha özel. Bu tekamül sürecinin yaşı başı yok. 10 yaşında da olur, 20'de de, 30'da da, 50'de de, 100'de de. Evet, devam. Sonra dedim ki hani ben bunu kabul edeceğim. Ama o kadar çok istiyorum ki bir taraftan da bunu oldurmakla ilgili içimde de bir ateş yanıyor. Dedim ki bunu benden al. Ben bunu kabul edeceğim. Ama sen de bunu benden al, içimden al. Ve dedim çok zorlanıyorum. Hani ben bunu yapmayacaksam, başka hiçbir şey düşünmemişim yani. Ben bunu yapmayacaksam bana ne yapmam gerektiğini söyle, o zaman onu yapayım diyorum. Ve sonrasında hayatıma işte çini ve seramik giriyor. Oradan o cevabı alıyorum. Çini Ve ve sonra seramik. evet, sonra Evet. onları yapmaya başlıyorum. Sonrasında da aslında o çok büyük bir teslimiyetmiş, şimdi baktığımda görebiliyorum da. O teslimiyetten sonra da bana hakikat bilgisi açıldı. Süper. Hakikat eserine de böyle giriyorum. Dur, oraya geleceğiz. Çini ve seramikten önce kariyerle ilgili mesleğin neydi? Ya ben çok farklı işler yaptım. Daha doğrusu matbaa öğretmenliği okudum. Grafik tasarım, basım ağırlıklı bir okul. Grafikerlik yaptım. İşte ofiste daha çok başka yine bu alanda çalışabileceğim işler yaptım. Ücretli öğretmenlik yaptım. Farklı işler yaptım. Ama Elif işte bunu istediği için, sadece akademisyen olmayı istediği için başka hiçbir işte gözü yoktu. Öyle söyleyebilirim. Ama şöyle, sonuçta grafik tasarımda da bir yaratıcılık var. Hayal Şimdi gücü var. baktığımda Çinide evet. de var, değil mi? Şimdi baktığımda aslında ben meslek lisesine mezunuyum ve oradaki seçim çok fazla bana ait değildi. İşte Evet. babam çok istedi. Ben de babamın istediği kız olmak için o okula gitmiştim. Şimdi baktığımda aslında fıtratıma çok uygun bir şey okumuşum. Evet. Ama ben seçimi ben yapmadığım için onu içselleştiremedim kendi içimde. Ben yapsaydım böyle olmazdı. Ben istemediğim bir şey okudum. Çünkü sonrasında üniversitede de benzer oldu işte. Meslek lisesi mezunlarının yapabilecekleri şeyler sınırlıydı benim dönemimde. Dolayısıyla hep bunun şeyini, babamı suçladım, ailemi suçladım. Sizin yüzünüzden böyle oldu. Ben yoksa okurdum, şöyle olurdum, böyle olurdum. Bir taraftan okumak da bütün bunların hıncını almak gibiydi aslında. Aslında seçimi de sen yapmıştın doğmadan önce. Evet, ama o zaman Farkında, yani okurken farkında değildin. Halbuki şimdiki farkındalığınla o okulları, o dersleri okusan ne kadar zevk alarak ve de evet, güzel bir şekilde okurdun, değil mi? Yani daha sonra Çin olayına girdin ama dedin ki ondan önce, ben sana teslimim. Ben evet, her şeyi kabul ediyorum. Sen al bu hani kariyer hırsını, hırsı, evet. arzuyu, egoyu, çünkü bu bana zarar veriyor. Ben bununla mutsuz oluyorum. Bu beni huzursuz ediyor. Doğru mu? Evet, Huzursuz olduğun için tabii ki burada şu da var. O kariyer, o akademik şeyi yapıp aslında anneye dönüp anneden bir aferin almak veya başardığının ispatı. İçte aslında iç dinamik o. Çünkü niye kasıyorsun bu kadar? Niye bu kadar mükemmelliyetçisin? Ben oldurturum. Ben yaparım. Olmadı mı? Bir daha. Olmadı mı? Bir daha. Olana kadar. Neden? Olduğu zaman alacaksın o paketi. Annene gideceksin ve diyeceksin ki sen beni sevmedin. Sen bana eziyet ettin. Sen bana beğenmedin. Al sana ispat. Şimdi sev. Altta bu dinamikler var psikolojik olarak. Ama
İşte varoluş, adaletsiz dediğin sistem aslında amaç olarak seni dibe 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 en sonunda işte 33 yaşlarında 30 yaşlarında ben yapamadım sen yap dedirtiyor. Ondan sonrasına devam et bakalım sonra neler oldu. Bu arada bir de tabii ki Sonrasında da evlilik olayı var. Onun da evet, senin hayatında bir dönüşüm için yine o da bir karakter, o da bir figür, o da bir dekor içerisinde bir yansıma. Ona da bir rol vermiştin. Onun da rolünü anlatabilirsin. orayı anlatayım o zaman. Çünkü işte evlendikten sonra da aslında farkındalıklarımı çok daha farklı bir yerde yoğunlaştığı bir dönem. Hı hı. E, Biz eşimle o zaman uzun süredir tanışıyorduk aslında. Ve evlendikten de hani çok böyle kavga, dövüş, böyle şey bir ilişkimiz yoktu. Tartışmalı, iletişim kuramadığımız bir ilişkimiz yoktu. Ama evlendikten sonra garip bir şekilde e, bazı paternler yaşanmaya başladı. Şimdi ben de bilmiyorum. Şimdi ben de evlenip bir eve çıkınca benim içimden de o zaman daha farklı bir tavırlar, hareketler çıktı. Ben de kendime de şaşırıyorum bir taraftan. Değişik tepkiler veriyorum. İşte atıyorum titizlik gibi bir şey çıktı içimden. Ne Benim çıktı? annem titiz, Titiz. temizlik. Evet, temizlikle ilgili takıntılarım çıktı. Ki Hı. annem mesela bana pasaklı derdi evlenmeden önce. Oo. Ee, Ama işte onun anlayışına göre ben öyleydim. Şimdi ama ben evlenip kendime bir düzen kurunca tam olarak annemin yaptığı şeyleri yapmaya başladım. Bir de Ve şöyle, annemin ben pasaklı değilim. Bunun da göstergesi. bir Artık taraftan da senin ama gördüğüm bir standart da var. evet. Temizlikle ilgili kafana kazınmış bazı şeyler de var. Onları da yapmaya çalışıyorsun. Bir de geçmişle ilgili meselelerin olduğu için aslında temizlikle de ilgili takıntıların oluyor. Evet, Şimdi temizlemek bunlarla ilgili yeni bir tetiklendiğim sayfa. süreçte oluyor. Tetikleniyordum. Sürekli temizlik yapıyorum. Sonra bırakıyorum, fark ediyorum. Sonra tekrar yapıyorum gibi süreçlerim oluyor. Eşin diyor nereye düştük biz böyle bir an böyle Evet, o da çamaşır çok suları. şaşırıyor. Çünkü hani temiz olduğunu düşünüyor ve burada temizlenecek bir şey yok diyor. Bununla ilgili problemlerimiz oluyor. Onun dışında işte misafir gelmesi. Mesela ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Annem bize kök söktürürdü diyebiliriz. Yani misafir öncesi standartları vardır annemin. İşte hep bir gerilim, bir gerginlik, misafir öncesi evde bir kaos olurdu. Ve aynı şeyi ben yapmaya başladım. El Alem terör örgütü bu sırada tabii sahneye giriyor. Bando eşliğinde, değil mi? İşte bazı standartlarım var. O olsun istiyorum. Misafiri iyi ağırlamakla ilgili şeyler var. İşte yeni gelinim. Onunla ilgili şeyler var. Bütün bunları karman çorman yaşıyorum. Ve mesela bir de o zaman hani hatırladım küsmek. Benim annem çok küserdi. Hı. Ve ben de bir şekilde hiç yani o zamana kadar hiç böyle bir tavır yok. Ama evlendikten sonra birden küsmek diye yeni bir huy edinmişim. Durup durup küsüyorum. Hani iletişimi koparıyorum. Garip garip hareketlerim var. Ve ilk başta anlamıyorum da hani böyle farkındalıklı bir yerden ilk başta bakamadığım için sonrasında baktığımda dedim ki bütün bunlar bana tanıdık gelen şeyler çünkü. Ve bunlar dedim annemin. Annemin hareketleri yani. O zaman bana çok ağır gelmişti ama bu. Çünkü annem gibi bir anne olmak istemiyorum. Annemi kabul edemiyorum ya. Ama içimde anne ne kadar çok annem var. Onu görünce o bana çok tokat gibi gelmişti o süreç. Onu kabul etmek, annemi yeniden kabul etmek, onların niye olduğunu fark etmek, o süreçleri tekrar tekrar yaşamak. Sonrasında da şey oldu zaten o fark edişle birlikte o alanlar da dinginleşti. Daha her şey rayına oturdu. Bu arada eşin sana destekçi miydi yoksa seni zorlayan taraf mıydı? Hangi bakımdan Mesela destek? Fark küstün edişle mi? gittin. Eşin ne oldu bu ya bu iyice kafayı yedi mi dedi yoksa canım yapma ben seni seviyorum diye destekçi olarak mı geliyor? Eşine küsüyorsun değil mi? Kendine mi Evet, küsüyorsun? Eşine küsüyorsun sonuçta aynı evet, evdesin. evet. Yani onun küstün gittin. Ne yapıyordu eşin? Şöyle bir konuşmamız olmuştu. Çünkü ben sürekli küsüyorum ve ondan bana işte gelsin, o bana adım atsın bekliyorum. Ve adım atmıyor. Ben de sürekli böyle bir beklenti içerisindeyim. Şunları yapsın diyorum ve yapmıyor. Neyse işte küs barış küs barış bir gün öyle bir konuşmamız oldu. İşte biz niye küsüyoruz? Bilmiyorum ona soruyorum hani neden bu yaşanıyor? Ben de çok anlamıyorum falan diye. Ve bana şöyle bir şey söylemişti. Ya dedi ben seni kıracak ya da üzecek bir şey yapmış olabilirim. Bunu kabul ederim ama hani küsmek çok büyük bir tepki. Evet. Hani ben sana bu kadar
büyük bir şey yapmıyorum ve sen bana çok büyük bir tepki veriyorsun. Ve bu kadar büyük tepki karşısında benim yapacak bir şeyim yok. Eğer Sorun küsmeyi neyse seviyorum. çözelim yani. Evet. Neyse bu olayda şey oldu, son oldu. O dakikadan sonra fark ettim artık. Anladım. Dışarıdan da duyunca dedim tamam. Bunu bir daha bu şekilde yapmıyoruz. Yani aslında bak Elif, çok enteresan. Bizi izleyen bir sürü kişi kendine soracaktır. Kendi hayatıyla bağdaşlaştıracaktır. Bu anlattığın kalıplar, davranış kalıpları ne kadar bariz, ne kadar basit, ne kadar alakasız, ne kadar gereksiz gelebilir. Fakat işte o çocukluktaki bu travmaları yaşayan, çocuklukta bu kodları alan, rol model olarak anneyi babayı şunu gören, yani psikoloji olarak söylüyorum, biri için çok normal, hemen düşülebilecek bir tuzak ve de neden olduğunu anlaşılamayacak, uzun süre debelenilecek bir durum oluşturuyor. Aslında şu anda tabii o kuyudan çıkınca her şey ne kadar net gözüküyor. Geçmişte şunu şöyle yapmışım, sebebi buymuş. Geçmişte şöyle yapmışım, ne kadar saçmaymış, sebebi buymuş. Şu şöyle çözdük, böyle atlattık. Şuradan bu şekilde anladım, bu adımı attım. Yani işte tekamül aslında birlik bilincine giden yol. Full sevgi, yani ilahi aşk, sonsuz sevgi dediğimiz bu olay aslında hep bunları bir potada eritmek ve de hepsini harmanlayıp sonuçta kendini de oraya bırakıp öze kavuşmakla devam ediyor bu yolculuk. Ama tabii ki herkesin başına bunlar geliyor. Eksisi, artısı, değişiği ve şimdi bunları konuşmak ne kadar keyifli, değil mi? Çünkü bunları aştın artık. Çünkü bunlar artık bitti. Şimdi diyorsun ki ya küsmüşüm filan. Ama o anda küserken ne kadar sinirlisin, ne kadar mağdursun, ne Ne kadar kadar haklıyım. adaletsiz bir dünyanın içerisinde savruldun ve de hak etmediğin şeylerle karşılaştın. Zaten annen seni istemedi, beğenmedi, sevmedi, ilgi göstermedi. Baban zaten yoktu. İşte ben de böyle yaptım. Yani aslında nedir? Bu feryat, beni görün. Beni görün feryat. Yani artık birileri beni görsün. Artık ne yapayım? Küseyim mi? Kızayım mı? Ağlayayım mı? Farklı şeyler mi yapayım? Evet. Yani eşinin bu davranışı tabii ki varoluştan, hakikatten baktığın zaman varoluştan gelen bir çağrı. Ama olgun bir karakteri de sen yazmışsın, oraya koymuşsun. Gelmiş çok güzel demiş. Demiş ki ya benim da bir şey yapabilecek bir durumum yok sen küstüğün zaman. Ama hani üzmüş de olabilirim. Ne kadar güzel bir yaklaşım. Hani gel çözelim. Neyse. Ve o anda çözülmüş zaten. Kod kırılmış. Evet, sonrasında da zaten de böyle bir fark edişten sonra e, ifade edebilmek, duygunu, kırgınlıklarını, ilişkide yaşanan şey beklentin de olabilir. Sesi söyleyince çünkü daha net nasıl Evet. saçma olduğu da duyuluyor. Bütün bunları konuşabilmeye doğru da giden bir süreç oluyor zaten. Çok güzel. Peki sen şimdi bu algıyı aştın. Neden o sorunu da aştın ve farklı bir frekans yaymaya başladın. O dönemde annenin sana karşı davranışları değişti mi? Çünkü sen artık sistemi değiştiriyorsun. Onun da değişmesi lazım. Ya da hayatında farklı bir role geçmesi lazım. Şöyle aslında şeyden sonra atıyorum lise zamanlarıma denk geldiğinde annemin davranışı zaten değişmişti. Hı hı. Ama ben artık onu alabilecek bir yerde değildim. Hmm. Annem daha belki işte kadınlara bu menopozla ilgili bir süreçleri de olabilir. Daha hormonal olabilir. Yaşın getirdiği bir olgunluk olabilir. Daha farklı davranan, iletişime açık falan bir forma gelmişti ama ben artık çok katıydım. Zaten Hmm. ona duvarlarım vardı ve oradan gelen hiçbir şey zaten alamıyordum. Peki aile diziliminden sonra ama affettin anneni. Ya Ya, tekrar ya tekrar da affet. affetme süreci başladı diyeyim. Evet, süreci başladı. O süreç hala devam ediyor mu? Bitirdiğimizi düşünüyorum. Yani küçük küçük anılar belki gelebilir ama ben annemle ilgili meseleyi kapattığımı düşünüyorum. Ha, şu anda aranız nasıl? Yo gayet iyiyiz. Heh, işte evet, onu oraya geleceğim yani. Ha, belki de 5 sene sonra çok iyi, daha da iyi olacaktır. Sonuçta bu da bir süreç. Ama
sen onu aştığın zaman yansıma değişir. Tabii Yani canım, annemden duyuyorum sevildiğimi, seni iyi işte yapmışım, şöyleler böyleler. Hatta annemin kendi fark edişlerini de duyuyorum. Mesela o temizlikle ilgili süper. yakın zamanda onların yanına gittim. E, ben kendi fark edişimde şöyle düşünmüştüm. Yani ben annemden sadece temizlik yaptığımda aferin alıyorum. Hı. Başka bir şey yok çünkü. Bir tek buna aferin vardı annemi. Mesela ben bunu fark etmişim. Aradan yıllar geçmiş. Annem bana bunu söyledi. Dedi ki ben annemden sadece temizlik yaptığımda aferin aldım. Kendi Ben de ona dedim annesinden. ki Aa. evet, o da kendi annesinden. Ben de ki sen de bana aynı şey yaptın dedim. Çünkü başka bir şey bilmiyordum dedim. İşte bu şekilde. Dedim evet. O da başka bir şey bilmiyordu. O da bildiği kadarını yaptı çünkü. Sen şimdi üzerine giderek kendin üzerinde bunu şifalandırarak aslında jenerasyonlar boyunca gelen kodu değiştirmiş oldun. Bitti olay yani. Bir daha hiç kimse senin bir çocuğun olursa, kızın olursa ya da ileride hiç kimse bir daha sen temizlik yaptığın zaman sana aferin derim, başka da demem demeyecek. Bitti. Kod değişti, şifalandı yani. Evet. Şükürler olsun. Olay bitmiş. Peki farkındalıkla ilgili daha başka fark ettiğin, kendini sistemin bir parçası sandığın başka olaylar oldu mu ondan sonra? Yani kontrolcülüğümü çok fark ettiğim bir an olmuştu. Bir trafik kazası yapmıştım ben. O zaman yeni yeni araba kullanmaya başladım. Çok küçük bir kaza aslında. Ben işte evimin yakınlarından çıkmıyordum. İşte kaza yapabilirim, yeni kullanıyorum ya. Hı Kaza hı. yapabilirim, olabilir. Buralarda kullanırsam hiçbir şey olmaz gibi bir yaklaşımım var. Ve evimin çok yakınında, çok saçma bir şekilde, çok yavaş giderken biri geldi ve bana arkamdan vurdu. Hı hı. Ve ben o zaman şeyi gördüm. Yani hiçbir şeyin kontrolü bende değil. Değil. Ve o kadar da kontrolcüyüm ki yani bu beni delirtecek yani. Nasıl hiçbir şey ben kontrol edemiyorum? Yani bunu görmek çok fazla geliyor bir taraftan. Ve sürekli o zaman anksiyete krizlerine giriyorum. Hiçbir şey kontrol edemiyorum. Hiçbir şey benimle alakalı değil. O zaman şunu da kontrol edemiyorum. Yani bir sürü olasılık hesaplamaya çalışıyorum. Zihin kafayı yemiş durumda falan filan derken. Sonra da bundan sonraki süreçte neleri kontrol ettiğimle ilgili sürekli açılımlar yaşıyordum. İşte eşimi kontrol ediyordum. İşte kendi hayatımda kedimi bile kontrol etmeye çalışıyordum. Yani bu kadar kontrolcü olduğumdan haberim yok. Ama sürekli kontrol ettiğim şeyler suratıma çarpıyor. Sonra ne oldu bunun sonu? Yani sonra aslında orada ne kadar çok arındı. Şimdi bakın ne arınma süreci. Önce anneni affediyorsun, sonra mükemmelliyetçiliğin geliyor. Sonra işte bu kontrolcülüğünden arınıyorsun. Sonra da hırs ve egonu artık yapanın da sen olmadığını, teslimiyeti bırakınca oradan da sonra gerisi hakikat ve birlik kapısı açılmış oluyor. Evet, şu anda artık hiçbir şeyi senin kontrol etmediğin, senin zaten yapan olmadığın, her şeyin senden yansıyan olduğu bu bilgiler artık hem biliyorsun hem de yaşıyorsun. Doğru mu? Evet, Süper. Çünkü şöyle bir şey yani eğer sen kontrol ettiğine inanıp bunu iddia edersen varoluş şöyle diyor zaten sana. Sistemi sen mi kontrol ediyorsun? Peki o zaman yap da görelim. O zaman işte her şey böyle birbirine karışıyor. Kaos ortamı, kazalar geliyor, hastalıklar geliyor. Yani daha da inat, ne kadar inat edersen o kadar sana varoluş bunu çünkü inat ederek aslında sen bir etki yapıyorsun ve yansıma varoluş bunun tepkisini sana veriyor. Ve bu tabii ki iyice inat edenlerde sağlık sorunları hatta artık böyle hiç hareket edememe, yataktan bile kalkamama şekline kadar yani sürünme şekline kadar gidiyor. Yol yakınken bunu fark edip yani kendini teslim ben yapamıyorum ama her şeyi sen yapıyormuşsun zaten deyip bir kabullenişe geçmek gerekiyor. Peki şimdi tabii etrafında yansımalar var. Anne babayla başladı. Okulda akran zorbalığı başladı. Şu bu. Eşin de bir yansıma. İştekiler de bir yansımaydı. Şimdi artık belli bir farkındalığa geldin. Elif'in yansımalarla arası nasıl şu anda? Ve de bir sorun olduğu zaman yansımadan kaynaklı işte trafikte önüne bir adam kırdık gibi. Ne tepki verir ne düşünür?
Yani şu an zaten Elif'in bu süreç, bu hakikat ve oradaki deneyimlerle etrafındaki insanların çoğu gitti. Hı O hı. zamanki görüştüğü arkadaşları ki yine üniversiteden görüştüğü arkadaş dönem dönem hayatında hep temizlikler olmuş Elif'in. Ve bunu çok anlamıyordum. Yani kaç yıldır birlikteyiz ve bir şekilde insanlar hayatından gidiyor. Ve yine birileri geliyor. 3-5 yıl birlikteyiz ve sonra yine yok oluyorlar. Hani bunlar niye oluyor diye. Tutunmaya Zaten çalışıyor muydun? O yani eski arkadaşlarını gidenleri tekrar geri kazanmaya çalışıyor muydun? çok üniversite zamanında çok fazla tutunduğum bir dönemim vardı. Hı. Çünkü aileyle ilişkilerim çok iyi olmadığı için arkadaşlar benim her şeyim. İşte onlarla iyi ilişkiler kurmak benim için çok önemli falan filan gibi yaklaşımları vardı ki buradan da sınavlar verdi zaten. Kazıklar yiyince dedi ki okey tamam kendimizin en iyi arkadaşı kendimiz oluyoruz. Bundan sonra hani daha gerçek aslında tutunmadan ilişkiler kurmaya başladığı dönemmiş Elif'in. Şu an yansımalarla dediğim gibi çok kalabalık bir hayatı yok. Ama güzel kalpler var. İşte Senem'in grubu aracılığıyla orada tanıştığım şükürler olsun ki hakikat bilincini almış, kalpte yaşayan insanlar var hayatında Elif'in. Dolayısıyla evet belki yansımalardan çok zorlayacak şu an deneyimler yaşamıyor ama yaşadığı zaman da kendi fark etmese dışarıdan fark ettirecek. Anlattığı zaman ona farkındalıklara destek olacak. Çok güzel insanlar var hayatında. O yüzden Elif'in hayatı daha kolaylaştı diyebiliriz. Çok güzel. Yani frekansın yükseldikçe zaten ona uyumlu, ona rezone olacağın daha yüksek farkındalıklı, yüksek frekanstaki insanlarla bir araya geliyorsun. Peki şu anda yaptığın iş artık işte mesela mükemmelliyetçi misin hala? Sevdiğin bir işi mi yapıyorsun? E, Ve de bu senin farkındalığına nasıl etki ediyor? Yani gördüğüm anlar oluyor. Hı hı. Bazen mükemmeliyetçili olduğumu. Kabul ediyorum. Evet diyorum. Yani şu an bunu böyle yapmak gibi bir isteğim var. Ya da bazen duyguya girdiğim oluyor. Evet Elif şu an şöyle bir duygu hissediyorsun. Ama Tamam. fark ediyorsun duyguya girdiğini. Evet fark ediyorum ya da sonrasında fark ediyorum. O zaman fark etmesem bile evet böyle bir şey oldu, böyle bir tepki verdin. Burada çok öfkelendik. Hadi bakalım burada ne olduğu. Sonrasında bakıp görebiliyorum çok şükür. Ee, var yani hissediyorum o tarafları mükemmelliyetçilikle alakalı ya da işte güzellikle alakalı atıyorum takıntılarım olabilir. İşte parayla ne kadar kazanıyorum ediyorum. Oluyor bunlar Güzellikle olmuyor. ilgili ne takıntılar? Zaten çok güzel bir kızsın. Ya teşekkür ederim ama işte o değersizliğin içinde o zorbalık Hmm. zamanlarından kalma işte belki buradaki topraklarda kadın olmakla ilgili bazı kodlar hala var demek ki zaman zaman fark ediyoruz. Oradaki bırakıyoruz. Etiketlerle değer görmeyi e, yapan olarak değer görmeyi yaptıklarınla dışarıda var ettiklerinle değer görmeyi bırakarak her fark edişte özümüze dönerek devam ediyorum. Peki şimdi eski Elif'in farkındalığı düşüktü ya da yoktu. Yeni Elif şu ana kadarki en yüksek farkındalıklı karakter diyelim. Eski Elif'le yeni Elif arasında çok bariz ve çok can alıcı 3 tane fark söylesen nelerden bahsederdin? Eski ev çok kırılgandı. Kırılgandı. Yeni Elif Yani oluruna kırılmıyor bırakan mı? Kırılmıyor mu? diyemiyorum ama daha nötr bir yerde durabiliyor. Hmm. Yani gelen içine geliyorsa onunla ilgili, gelmiyorsa karşı tarafla ilgili çünkü genel olarak görebiliyorum da karşı tarafın aslında kendi deneyiminden e, ya bana yansıttığını da fark edebiliyorum. Dışarıdan o kadar tetiklenen bir Elif yok çünkü artık. Kişisel Eskiden algılamıyor belki de. evet, evet. Daha Başka? nötr bir yerden seyirde olduğu için o kadar çok içine girmiyor duygular. Dolayısıyla bu kadar çok dışarıdan tetiklenmiyor. İnsanların yaptıklarını bana mı öyle yaptı, beni istemedi mi, beğenmedi mi, öyle mi gibi zihinsel düşüncelere girmiyor. Bilmiyorum. Kırılganlığı söyledin. Başka Evet, özellik? öfkeliydi ya, kızıyordu böyle. Sürekli parlayan birden. Hani ben birden parlarım ama hemen soğurum gibi bir tabir var ya, ben de öyleydim hemen. Parlardım ve işte orada bir öfke yansıtırdım. Öyle tepkilerim kalmadı. Şu Ve andaki öfke, Elif öfkelendiğinin de kendisi olduğunu biliyor nasıl olsa. Yansın. o zaman da öfkemde kalabiliyorum ya da diyorum ki şu an öfkeliyim. Sesli olarak da söyleyebiliyorum hani karşı tarafa. Hı Ya hı. da şu an öfkeli olduğumu fark ediyorum. Öyle bir iletişim kuramayacaksak gidiyorum, geliyorum. Hani o öfkede
farkındalıkla kalıyorum. Yoksa tabii ki öfkeleniyorum ama öfkemi eskisi gibi bağırarak, küserek, bir şeyler Göstermiyorsun. yaparak ifade etmiyorum. Başka? E, Kabul diyebilirim ya. Eski Elif kabul eder. Kabul İlla ederim. olacaktan tamam o da olur, o da olur moduna gelmek mi? Evet, evet, kabul. Çünkü şimdi hakikat bilgisini alınca, insan o kimliklerden de arınınca geriye çok bir şey kalmıyor. Hani bu dünyada öyle diyorum, bir neşe kalıyor, e, bir sevmek kalıyor, bir de Süper. hizmet kalıyor. Evet. Sen Dolayısıyla direkt hayatın neşesi Demir'in sesi şeylerini ne yaptığını söyledin. Sevgi, neşe, hizmet. Bir şey evet, kalmadı. geriye bir şey kalmıyor çünkü hakikatten sonra. Dolayısıyla bütün bunları da kabul, en başında da kabul ederek yürümeye çalışıyor Elif de. Çok güzel. Şimdi ben seni çok iyi anlıyorum. Annenin gözüne girmek, mükemmelliyetçilik, inat ve mücadele, azim ile bir şeyleri oldurtmak. Çünkü ben de benzer süreçlerden geçmiştim geçmişte. Şöyle bir hissiyatın oluşuyor mu? Gerçekten çok zor bir hayat yaşıyorsun ve en sonunda artık fark ediyorsun ve de rahatlıyorsun. Bütün bu süreci düşündüğün zaman yeni Elif'le gurur duyduğun bir moda ulaştığını düşünüyor musun? Ara ara da olsa ulan nelerden geçtik ya vay anasını neler neler yaptım ulan gurur duyuyorum ya seninle dediğin kendine bir dönem oluyor mu? Ya şükrediyorum elbette farkındalığıma. Çünkü o halde de kalabilirdim. O fark, şimdi fark ediş güzel kapılar açıyor, yeni yollar açıyor ama fark edemeyiş de yeni yollar açıyor, bazı yollar açıyor ve o Yol fark bitmiyor bu arada sürekli devam ediyor tabii ki yol. yani fark edemeyişlerin peşinden de gidebilirdi. Bir noktada fark edişlerime şükürler olsun elbette. O yüzden şu anki hep bunu kendime hatırlatıyorum. Çünkü zihne girdiği zaman insan hep yapamadıklarının, bu Elif bak neler yapar diyor şimdi. Tamam yenisin bak o zaman şimdi şunu oldurursun, bunu oldurursun gibi geliyor yani arada. Ama diyorsun ki yok, yaptıklarımıza, fark ettiklerimize şükürler olsun. Ne olacaksa yaşayıp görelim. Çok güzel. Şimdi 34 sene önce bir tekamül planı yapıp bedenlenmiştin. Bebek, çocuk, ergenlik, gençlik şu bu. Ee, Şu anda fark ediş olarak Elif bedeni tekamül planını çözdü mü? Neden buraya gelmiş? Anladı mı? Vallahi tam olarak neden buraya gelmek istedim? Şöyle düşünüyorum, hani anne tarafından kadınlıkla ilgili bütün o kod ve kalıpları çözmek için gelmiş. Anneden aldığı Şifalandırmak yani. evet, şifalandırmak için gelmiş. O yüzden böyle bir şey seçmiş kendine, tekamül planı seçmiş. Çok güzel. Yani şimdiki farkındalığınla bunu çözdüm diyorsun yani ve bu şekilde. Peki bir 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra neler olabilir? Neler olacak? Böyle bir şeyleri düşünüyor musun? Zihne girersen evet. Ah süper. Girmediğin zaman hep andasın zaten. Evet. Peki Elif bedeni normal dualitede yaşarken tabii ki bir sürü olaylarla karşılaşıyor, yansımalarla karşılaşıyor. Aslında varoluşla da irtibat halinde. İşaretler görüyor mu? Ya da varoluşla irtibatı ne şekilde içine bir şey mi doğuyor? Bir şey düşünüyor, telefon mu çalıyor? Plakada bir şey görüp bunu demek istiyor varoluş bana. Bu yoldan gideyim mi diyor. Nasıl irtibatı? Yani aslında hep e, kalbimin sesini duymak diyorlar ya, oradaki iç huzurumla Hı. hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü bir de işte bu zihin ve ego alanında uzun sürede kaldığım için daha çok onu tanıyorum diyebilirim. O geldiği zaman diyorum ki aha geldi. Çünkü o yokken daha şey bir hayatı var. Hani daha böyle huzurda, daha sükunette, çok daha dingin bir form var. Ama dışarıdan tetiklendiği ya da bir şey olduğu zaman o öyle bir geliyor ki mesela o anlarda karar almamaya çalışıyorum özellikle. Karar veriyorsam o öyle bir yerden adım atmamaya çalışıyorum. Sonra zaten o dinginlik alanına geçince öz açığa çıkıyor ve yapılması gereken yapıyor. Ama daha şey bir yerdeyim. Daha korkusuz.
Çünkü bunları öğrenince şey diyorsun işte nefs mi, öz mü, kalbim mi, onun mu, bunun mu, nereden geliyor bu istek? Bir dönem bunlara çok fazla takılıyordum ama şimdi bu böyle bir şey yok. Nefsim diyebiliriz, zihnim diyebiliriz. Benden ayrı değil. O da benim bir parçam. Ben de Elif olarak gelmişim. Bu dünyaya Elif'i deneyimliyorum. Dolayısıyla onun için istekleri benim için önemli. Ha, bir şey istediği zaman ve yaptığı zaman bakıyorum. Bunun asıl nedeni ne acaba? Bu adımı neden atmak istiyor? Bakıyorum. Fark ettiğim oluyor. Fark edemediğim oluyor. Deneyimle fark edilecekse deneyerek fark etmekten de korkmuyorum yani. Burada benim nefsim de olabilir, egom olabilir. Buna hizmet mi ediyorum gibi bir şeye girmiyorum yani. O deneyim yaşanacak ki oradaki egomu ben yaşayarak göreyim ki o arınma öyle bir yerden gerçekleşsin. Şimdi o kadar olgun, o kadar farkındalıklı, o kadar böyle doğru konuşuyorsun ki bir an sen konuşurken ya bu kızın 20'li yaşlardaki böyle astık astık, kestik kestik işte illa olacak mutlaka falan böyle bir agresif modunu canlandıramadım. Yani böyle gayet şimdi gerçekten tam akademisyen gibi olgun bir akademisyen gibi karşında evet hocam diyesim geldi yani. Profesör Elif falan gibilerinden. Yani çok mu agresif şeyler yapıyordun? Ben canlandıramadım açıkçası. O bitti Yok gitti öyle galiba o şey mod. yani ne bileyim küfür kıyamet şey olarak değil ama şu anki versiyonum için daha şeydi. Ee, Ya şöyle diyeyim aşırı empat bir tip olduğu için Elif o zaman da zaten farkındalığı her zaman varmış ve aşırı empatik bir tipti ve insanların acılarının içine oluyordu. Evet. Ve zamanı geldiği zaman çünkü Demir'le konuştuğum zaman hissediyorum ya ben acılarını. Zamanı geldiği zaman da seni nereden kıracağımı çok iyi biliyordum. Bunu Oo. kullanıyordu Elif aslında hani daha şiddet böyle bir şiddetti diyeyim. Şimdi anladın mı beni nereden kıracağını mesela? Yok Empatlıkla. şimdi bunlara bakmıyorum. O zaman hani Bakmıyorsun. kırıldığım zaman direkt kırma tepkisi. E, Yes. Yargılandığım zaman yargılıyordum. Ne geliyorsa onu veriyordum ama şu an öyle bir şeye bakmıyorum. Öyle davranmıyorum. Yani aslında sen karşılaştığın zorluklara karşı bir savaş ortamında olduğunu yani ya öldür ya kaç e, durumunda olduğundan dolayı bir strateji geliştirmişsin bilinç altında ve de karşındakinin zayıf noktasını bulup yani ona üstünlük sağlamak ya da hani yoksa hani kabuğuna çekilip işte küsmek de oradan geliyor aslında. Yani küstüm oynamıyorum der gibi ama işte kabuğunu kırdığın zaman, varoluşla bir olduğun zaman o farkındalıkta artık bunların hiçbirini yani aslında çocukluktan çıkmışsın. Çünkü onlar çocuk davranışları sonuçta. Ve de gerçekten çok güzel yolculuğun devam ediyor. Peki Elif bedeni dualitede en çok neyden korkar? Şu anda özünü yaşayamamaktan korkar herhalde. Başka bir korkum kalmadı. Çok güzel. En çok neyi sever? Sevgi, e, birliği seviyorum galiba. Kalpte yaşayan insanlarla o bir arada olmanın o başka bir bağ çünkü. Hani ailenizden, işte arkadaşlarınızdan çok daha farklı bir bağ, ruhsal olarak bağlandığınız ve o birliği hisseden insanlarla bir arada o birliği yaşamak. Onu seviyor Elif. Bana bak sen cevapları daha önceden aldın mı? Yani bu kızıl saçın hikayesi nedir? Bilmiyorum ki ya ben yanlışlık oldu diye düşünüyorum. Ben de sana bunu söyleyeyim. Bence bu benim normal saçımdı. Yani istemiyordun Karışıklık bir oldu. anda kuaför yanlışlıkla fırçayı vurdu. Bu çıktı falan mı yani? Yok kuaför değil. Varoluş bir yanlışlık yaptı. Bu benim normalde doğmam gereken saç rengimdi. Varoluş Vay. karıştırdı. Onu Yalnız burada ayarlıyorum şu an. kızıl saçların karakteristik özelliğini biliyor musun? Bilmiyorum. Kızıl saçların böyle işte tabii ki iddialı, çekici ama hani aşırı böyle cinsel konuda da çok üstün olduklarıyla ilgili şeyler var tıp literatüründe. Yani bilinç altında bilmiyorum artık. Bilmiyorum. Dualite bitti. Konuştuğumuz Ama gibi yani geldi. sonuçta sana da yakışıyor. Seni de bu şekilde tanıdık zaten. Ve de mutluyum bu saçla diyorsun. Evet.
Peki biliyorsun Hayatın Neşesi Demir'in Sesi bir uyanış hikayesinin mottosu uzun zamandan beri sonsuz sevgi, ilahi aşk. Elif için bu ne anlama geliyor? Sonsuz sevgi, ilahi aşk nedir? Ya bence bunu bu dünyada ne kadar algılayabiliriz bilmiyorum. Dünya dışı deneyimim olmadığı için onu da bilemiyorum. Ama bence kabul galiba, yani bütün o dünyada var olduğun ana kadar, son nefesine kadar kabulde açılmak. Çünkü bunun bir sonu yok. Evet. Burada ne kadar çok kabule açılsan da bundan sonraki hayat deneyimlerinde de açılarak devam edecek bir süreç. Ve kabul diyorum ya. Kabul, çünkü kalbini açmakla ilgili, koşulsuz sevmekle ilgili. E, O zaman şu, yani bütün bu olan her şey bir aşktan ibaret, sonsuz sevgiden ibaret. Sen zaten kabul ettiğin zaman o aşkın kendisi oluyorsun. O sevginin kendisi olup yaşamaya başlıyorsun. Kabul derken bunu kastettin herhalde. evet. Peki, şimdi Elif bedeni normal dualitede yaşıyor. Bir sürü olaylar oluyor, bitiyor. Bazen tabii ki farkındalıksız bir şekilde tepki de veriyor, refleks olarak. Sonra belki bunu fark ediyor ama iş işten geçmiş oluyor. Sence dualite hayatının yüzde kaçında Elif tam farkındalıklı? Yani gün ya da dönem dönem de değişiyor diyebilirim aslında. Çünkü bazı günler tam farkındalıklı kalabildiğim de oluyor. Kalamadığım da oluyor. Bilmiyorum, bir oran %50'den fazla olduğu kesin bence bu noktada, ama hani kaç oluyor bilemem. Gittikçe de yüzdesi artıyor, değil mi? Evet. Bu fark edişle. Ya bir de şöyle bir şey. Bunun sonu olmadığı için hani soğan zarları gibi katman katman, yani seneye şu andakinden daha farkındalıklı olacaksın. 2 sene sonra daha da farkındalı olacaksın. Artık bunun ölçüsü aslında hissettiğin iç huzur. Gittikçe içinde kendinle dingin, daha da huzurunun artacağı, işte anandanın, yani böyle mutluluğun da coşkunun da artacağı bir döneme giriyorsun. Çünkü bu yolda geri dönüş yok. Ve bütün yollar ona çıkıyor. Evet. Çok güzel. Elif, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Dünya zamanı da bayağı bir durdurulmuş olarak kaldı. Daha sonra şey oluyor, bunun yan etkileri falan oluyor. Böyle insanlar sapıtıyor benden şu. O yüzden programın sonlarına doğru ee, şöyle bir soru geldi aklıma. Dualitede sana sonsuz, ölümsüz hak verilse ne hissederdin, ne derdin? Elif olarak Evet, Elif bedeninde ölümsüz ve hep genç, bu yaşta kalacaksın. sağ olun derdim, beni almayın. Değil mi? Yani Derdim tamamlayıp ben gider derdim yani. yani belli bir farkındalıktan sonra bunları istemiyor insanlar. Çünkü bunun boş olduğunu düşünüyor. İşte güzelliğin, gençliğin ve illa burada yaşamanın, sonsuza kadar yaşamanın gereksiz olduğunu düşünüyor herhalde, değil mi? Yani ölüm korkusu kalmayınca, bence ölmekten korkmayınca, bu dünyadan gitmekten de korkacak hiçbir şey kalmıyor ki. Çok kalmıyor. Ölüm nedir? Ölmek bence bir kavuşmak ya, kavuşma anı. Çok güzel. Bu cevaplar çok hoşuma gidiyor benim. Kitabın arkasından bakmıyorsun, değil mi? Çalıştım yani. Evet. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Bu stüdyo hiçbir yerde zamansız ve mekansız bir yerde olan bir stüdyo. Ve burada sonsuz olasılıklı kuantum potansiyel alandan dualiteye, simülasyona istediğin kadar materyali gönderebiliyoruz. Yani para, ev, yani aklına ne geliyorsa maddiyatla ilgili. Şimdi birazdan açacağız dünyayı. Var mı istediğin gönderelim burada? İş var ya, hani Elif olarak buradaysam Elif'in özünü yaşasın istiyorum. Elif'in kalbinden geçenler kendi fıtratınca, e, yaratıcılığında e, güzel şeyler yaşasın isterim. Çok güzel. Bir şey istemiyorsun yani. Böyle ev, araba, para filan, bitcoin bir şey istemiyorsun, öyle mi? Yok, yani maddesel şeyleri
fıtratın dahilinde istiyorum. Elif'in özüne ne hizmet edecekse onları istiyorum. Evet, çok olgun bir cevap. Farkındalıklı bir cevap. Üstat bir cevap duyduk. Evet, şimdi Elif seni göndereceğim. En son olarak Elif'e yani Elif şu anda donmuş şekilde açacağız onu. Ne söylemek istersin? Çünkü açtığımız zaman hayatına devam ederken senin bu fark ediş olarak söylediklerini içinde hissedecek. Öz olarak ona ne söylemek istersin? Onu çok seviyorum. Ve geçecek diyorum yani. Öyle güzel günlerde, düşündüğü günlerde ve bütün anlarda gelip geçecek. O yüzden keyfini çıkar. Evet. Takılmasın, anda kalsın, devam etsin. Devam et. Evet Elif'in fark edişi. Programımıza katıldın. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşi oldu. Seni bedene uğurluyoruz ve Elif de gitti. Evet sayın dinleyenler, Hayatın Neşesi Demir'in Sesi bir uyanış hikayesinde konuğumuz Elif'ti. Onun fark edişiyle söyleştik. Çok güzel bir programdı. Programı burada kapatıyorum. Bir sonraki programda yeni bir konukla görüşmek üzere. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Benimle kalın, Demir'le kalın. Hoşça kalın.